Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün burcuna göre para kazanma serisinden Aslan burcu para ve zenginlik rehberini derinlemesine ele alıyoruz. Eğer doğum haritanızda güçlü aslan enerjisi taşıyorsanız, yükselen aslan, güneş aslan, ay aslanda veya venüs aslanda ise para kazanma yolculuğunuz liderlik, yaratıcılık ve sahne ışığıyla yoğrulmuş demektir. Astrolojik açıdan aslan, Zodyağın 5. burcu olarak ateş elementinin sabit niteliğini taşır. Yönetici gezegeni Güneş, size karizmatik bir ruh kazandırır. Bu da finansal hayatta cesur kararlar almayı, kişisel markayı parlatmayı ve prestijli yatırımları bir motivasyon kaynağı haline getirmeyi simgeler. Ancak, Güneş'in güçlü enerjisi bazen ego dalgalanmalarına yol açabilir. Örneğin, haritanızda Güneş'in Satürn'le kare açısı varsa liderlik kısıtlamalar, Jüpiter'le üçgen açısı varsa sahne şanslı fırsatlar öne çıkabilir. Güneş Aslan'da ise finansal kararlarınızda içgüdüsel iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ani harcamalara dikkat. Hazırsanız detaylara başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Aslan burcu finansal hayatta lider ve yaratıcı bir ruha sahiptir. Güvenlik arayışından korkmaz. Hatta çoğu zaman kişisel parlaklık onun için bir motivasyon kaynağıdır. Astrolojik olarak, bu özellik Güneş'in Aslan'daki doğal yerleşiminden kaynaklanır. Güneş burada kendi burcunda güçlüdür ve size karizmatik birikim gücü verir. Kendi markası kurmak, eğlence yatırımları veya yaratıcı bağlarla desteklenen projeler, Aslan'ın en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 5. ev, yaratıcılık ve sahne evi, Aslan burcunda veya Güneş tarafından yönetiliyorsa, medya ve lüks sektöründe parlayabilirsiniz. Aslan enerjisi, özellikle eğlence, moda, sanat veya liderlik odaklı hizmetler gibi parlayan sektörlerde doğal bir avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı Oprah Winfrey gibi, Güneş Aslan'da doğan bu efsanevi medya kraliçesi, haritasındaki güçlü güneş etkisiyle OWN ağını kişisel birikim gibi yöneterek, uzun vadeli değer yatırımlarına odaklandı. Aslan'ın ateş gibi parlak karizması, onun medya ve eğlence hamlelerinde istikrarlı servet biriktirmesini sağladı. Başka bir aslan örneği Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu. Güneş Aslan'da ve güçlü aslan enerjisiyle e-ticaret ve uzay yatırımlarında cesur hamleler yaptı. Vizyoner adımlarla trilyonlarca dolarlık bir servet inşa etti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ego dengesidir. Aslan çoğu zaman parayı prestijli hissetmek ister. Fakat sürdürülebilir bir servet için risk almayı öğrenmek şarttır. Satürn'ün Aslan'daki yerleşimi veya transitleri. Örneğin Satürn Aslan'da retro olduğunda, bu denge dersini vurgular. Retro Satürn, geçmiş kişisel finansal hatalardan öğrenmeyi ve uzun vadeli marka yatırımlarını teşvik eder. İlginç bir not. Satürn Koç'ta 2025'te Aslan'a kısa bir etki yapacak. Mart-Haziran arası. Bu dönemde liderlik disiplinli davranan aslanlar kalıcı başarılar elde edebilir. Astrolojik etkiler, gezegenler ve para dinamikleri. Aslanın finansal yolculuğunu şekillendiren en önemli gezegen Güneş'tir. Güneş Aslan'da güçlü olduğunda, karizmanız yüksek olur ve medya, eğlence veya liderlik piyasalarında başarı şansınız artar. Örneğin, 2020-2021'de e-ticaret piyasasında ani yükselişler yaşayan birçok Aslan burcu, Güneş'in parlayan enerjisinden faydalandı. Jeff Bezos gibi Güneş Aslanlı bir vizyoner, Amazon'u kurarken haritasındaki Güneş-Jüpiter bağlantısıyla kişisel köklerden ilham aldı. Bu yerleşim, onun e-ticaret ve uzay yatırımlarında karizmatik servet patlamalarını tetikledi. Ancak Güneş'in sabit enerjisi dönemlerinde ki bu her yıl olur. Örneğin 13 Ağustos 2025 dolunayı Aslan'da ego kararlar finansal kayıplara yol açabilir. Bu süreçte eski kişisel yatırımları gözden geçirmek, yeni harcamalara acele etmemek faydalıdır. 2025'te Merkür Retrosu Aslan burcunda gerçekleşecek. 10 Temmuz-2 Ağustos 2025 arası Aslan'dan Yengeç'e geçişli. Bu da iletişim ve karar alma süreçlerinde yavaşlamayı getirir. Kontrat imzalamak, marka alım satımı veya büyük finansal taahhütlere girmek yerine kişisel stratejileri revize etmek için ideal bir zaman. Venüs'ün etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü para evi olan 2. evi, yükselen Aslan için Başak burcunda, Merkür yönetimi doğrudan etkiler. Venüs Aslan'da dramatik ve lüks bir pozisyonda olduğundan, eğer haritanızda Venüs Aslan'da ise, para kazanma tarzınız tutkulu ve parlayan olur.
Ancak harcamalarda kişisel savurganlık riski taşır. Mesela, Venüs Aslan'da olanlar lüks alışverişe veya sahne tatillerine ani harcamalar yapabilir. Bu da bütçeyi sarsabilir. Venüs retro dönemleri, 1 Ağustos-22 Eylül 2025 arası Başak'tan Aslan'a geçişli, ilişkiler üzerinden gelen finansal fırsatları sorgulatır. Kişisel ortaklıklar, evlilik yoluyla zenginlik veya işbirlikleri için dikkatli olunmalı. Jüpiter'in Aslan transitleri ise bolluk getirir. Jüpiter Aslan'da olduğunda, yaklaşık her 12 yılda bir, en son 2014-2015'te, bir sonraki 2026-2027'de, kişisel girişimcilik şansınız artar, yeni medya projeleri veya yaratıcı startuplar için mükemmel bir dönem. Neptün'ün 2025'te Koç'tan Aslan'a kısa geçişi, 22 Ekim 2025'ten itibaren, ise hayalleri gerçekliğe dönüştürme potansiyeli sunar. Ancak finansal yanılsamalara karşı uyarır. Neptün retro olduğunda, spiritüel veya kişisel yatırımlar, örneğin sanat projeleri, lüks sağlık, öne çıkabilir. Ama gerçekçilik şart. İlginç bir detay, Neptün Aslan'da tarih boyunca, 1914-1928 gibi, kişisel refahı ve eğlence devrimlerini tetikledi. 2025'te bu enerji, sürdürülebilir marka veya lider odaklı fintech gibi alanlarda fırsatlar sunabilir. Evler ve finansal harita. Astrolojide para ve zenginlik, belirli evlerle bağlantılıdır. İkinci ev para ve değerler evi, yükselen Aslan için Başak Burcu'nda. Bu ev, kişisel kazançlarınızı ve maddi değerlerinizi gösterir. Eğer burada Güneş veya Venüs varsa, para kazanma karizmanız yüksek olur. Ancak Başak'ın detay ihtiyacıyla çatışabilir. Retro Güneş burada etkili ise, para biriktirme alışkanlıklarında gecikmeler veya savurganlık yaşanabilir. Örneğin, Başak'taki Uranüs, 2025-2033, Aslanlar için ani finansal değişimlere işaret eder. Beklenmedik bir marka bonusu veya ani bir harcama gibi. 6. ev iş ve günlük rutin evi, yükselen Aslan için Oğlak Burcu'nda, Satürn yönetimi. Burası maaşlı işleri ve günlük kazançları temsil eder. Aslan enerjisi burada liderlik işler, medya sektörü, koçluk, marka danışmanlığı için uygundur. Mars retro Oğlak'ta bu evi etkilerse, iş sözleşmelerinde hatalar veya yanlış anlaşılmalar artabilir. 8. ev paylaşılan kaynaklar ve dönüşüm evi, yükselen Aslan için Balık Burcu'nda, Neptün yönetimi. Miras, borçlar, yatırımlar ve ortak kaynaklar burada yer alır. Güçlü Güneş bakış açıları, medya mirası veya kişisel yatırımları gibi alanlarda kazanç sağlar. Ama Neptün retro dönemlerinde derin finansal krizler dönüşüme yol açar. Örneğin, Neptün'ün Koç geçişi, 2025-2026, Aslanlar için kişisel topluluk projeleri veya sanat yatırımları yoluyla zenginlik fırsatları yaratabilir. 10. ev kariyer evi, yükselen Aslan için Boğa Burcu'nda, Venüs yönetimi. Liderlik ve yaratıcı girişimcilik burada parlar. Venüs Aslan'da transit yaparsa, Nisan 2025, dramatik stratejilerle servet büyür. Aslanlar burada kendi markası CEO'su veya eğlence girişimci rollerinde parlayabilir. Aslan Burcu için en iyi para kazanma alanları, medya ve eğlence, moda ve lüks, sanat ve yaratıcılık, liderlik veya kişisel bağların güçlü olduğu işlerdir. Çünkü Aslan enerjisi, parlamanın ve karizmanın olduğu her yerde daha parlak çalışır. Astrolojik olarak, eğer haritanızda Neptün Aslan'da ise, 1928-1942 doğanlarda yaygın, spiritüel medya veya kişisel fintech'te ani zenginlik fırsatları gelebilir. Örneğin, sürdürülebilir lüks veya lider odaklı uygulamalar. Plüton'un Aslan bakış açıları ise kişisel krizleri veya dönüşümler üzerinden servet getirir. Örneğin bir marka şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla büyük kazançlar elde edilebilir. Aslan Burcu zenginlik için stratejiler. Peki, Aslan Burcu zenginlik için hangi stratejiyi izlemeli? Öncelikle karizmatik adımlarını kişisel planlarla desteklemeli. Yatırımlarını tek sepete değil, prestijli alanlara yaymalı. Örneğin, 2. evdeki Venüs etkisiyle marka dekorasyonu yatırımları, örneğin lüks Airbnb mülkleri. 8. evdeki Güneşle kişisel mirası veya medya fonları. Ego dalgalanma yerine uzun vadeli vizyon geliştirdiğinde, Aslanın ateşi sadece bir alev olarak parlamakla kalmaz, kalıcı bir servete dönüşür. Retro dönemlerde, Güneş fazları, Merkür, Venüs, acele etmeyin. Bu zamanlar içsel gözden geçirme ve kişisel strateji yenileme için mükemmeldir. Jüpiter transitlerinde genişleyin. Satürnlerde liderlik disiplinli olun. Küçük bir sır. Aslanlar için altın renk, özellikle iş görüşmelerinde veya finansal hamlelerde, Güneşin enerjisini güçlendirir. Altın bir kolye veya aksesuar deneyin. Unutma Aslan, sen para biriktirmek için doğmuşsun ama asıl servetini büyüten şey karizma ve kişisel desteği olacak. Yıldızlar sana parlamayı vermiş. Şimdi sıra bunu bilinçli hamlelerle zenginliğe dönüştürmekte. Ayrıca Güneş, Ay ve yükselen burçlarınızı ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Çok işinize yarayacak.
Eğer kişisel haritanızı detaylı incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yıldızlar rehberiniz olsun. Görüşmek üzere.